Merhaba arkadaşlar, Discover Play kanalına hoş geldiniz. Bugün CS'ye gelen bazı güncellemeler hakkında konuşacağız. Bu gelen güncellemeler neler? TrueView güncellemesi, Saptik'le alakalı güncellemeler var. AWP'nin scope gecikmesiyle alakalı güncelleme var. Terminal kasa ile ilgili düşüncelerimizi de belirteceğiz. Bir de ek olarak TradeUp ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğiz. TrueView güncellemesiyle ilgili konuşacak olursak, demo açıyorsun ama izlediğin şey senin oynadığın maç değil. Paralel evrende başka biri oynuyormuş gibi gözüküyor sanki. TrueView aslında demoları bizim gerçek maç deneyimimize daha yakın hale getiren bir teknoloji. Eskiden demoları izlerken mermilerin gidişi, hareketler, hatta bazı pozisyonlar maç içinde gördüğümüzden farklı görünüyordu. Çünkü demo sunucunun gördüğünü gösteriyordu. Bizim ekrandaki gerçek hissimizi değil. İzlediğimiz demolarda bazen adama hile diyebiliyorduk. Çünkü neden? Biz smoke'ta oluyoruz ama adam bizi smoke'tan çıkmış olarak görebiliyordu. Aynen öyle. TrueView ne yapıyor yani? Oyuncunun kendi ekranındaki clean sight görüntüyü demoya işliyor. Yani vurduğun pozisyonlar, timingler, hareket gecikmeleri artık daha doğru yansıyor. Taptik öngörü sisteminden gelen verileri de işliyor. Bu sayede demo ile gerçek oyun arasındaki fark azalıyor. Mesela demoda nişangahın farklı bir yere bakması, merminin gecikmeli görünmesi, oyuncunun gerçekte yaptığı hareketlerin demoda yanlış yansıması. Yani kısacası artık izlediğimiz demo oynadığımız oyuna daha çok benziyor. Adamı hile zannettiğimiz dönemler bitti. Yani bitti mi bilmiyorum ama en azından birazcık daha düzeltildi bu konu. Bizim izlediğimiz demolara göre bazılarında düzelme var. Ama hani bu sonuç %100 gerçekten işliyor mu onu tam bilemiyoruz. Bu Saptik meselesi ne? Onu da kısaca bir anlatacak olursak, Saptik yazılımsal bir simülasyon aslında. Tick de donanım temelli gerçek sunucu hızı. Yani Saptik'i anlatacak olursam 64 tik sunucum var. Oyun diyor ki gerçeği söylemeye gerek yok. Boşlukları ben doldururum. Sonra da arada uyuşmazlık çıkıyor. Vurduğunu saymıyor. Rakip zıplayarak HS atıyor. Yani olay tamamen yazılımsal bir makyaj aslında. CS2 hala 64 tik sunucularda çalışıyor. Saptik sistemi ise sanki Tick yokmuş gibi hareketleri tahmin edip aradaki boşlukları yazılımsal olarak dolduran bir katman aslında. Yani sunucu 64 tik çalışıyor. Oyun bu hissi gizlemek için araları yazılımla dolduruyor. Bu yüzden bazen oyun ile sunucu arasında uyuşmazlık çıkabiliyor. Bitrek, hareket ve zamanlama hataları bu yüzden de oluyor zaten. Hoşuma giden bir yorum görmüştüm geçen Twitter'da da gezerken. Saptik sunucuda var olan bir sistem değil, oyuna eklenmiş bir kaplama. Oyunun gerçek hatalarını çözmek yerine ucuz bir yazılımsal çözüm kullanıldı diyor. Yani bu doğru mu? Kısmen doğru. Valve'ın yaptığı şey maliyet açısından mantıklı ama rekabetçi FPS camiası hala gerçek 128 tik istiyor. Evet, yani biz oyuncular olarak çok fazla bir şey istemedik yani. 64 tick rate'i kaldır, 128 tick rate getir. Adam ne yaptı? Komple tick rate'i kaldırdı, oyunu daha bozdu. Evet arkadaşlar, ikinci güncellemeye geçmeden önce Screenway sitesinden biraz bahsedelim. Bizim kodumuzu kullanarak, yani Discover Play kodunu bu şekilde yazarsanız 1 dolar kazanırsınız. Ayrıca bizim kodumuzu kullanarak yapacağınız bütün yüklemelerde %20 bonus alırsınız. Kredi kartı seçenekleri var. Skin yatırma seçenekleri var, kripto seçenekleri var. İstediğinizi tercih edebilirsin. Yani site sana kısacası bütün kolaylığı sağlıyor yatırım yapabilmen için. Aynen öyle. Bu arada sosyal medyalarında sürekli token kod dağıtılıyor. Onlar sosyal medyada dağıtıyor. Biz de kendi videomuzun altında token kodlarını vereceğiz. Siz de bu token kodlarını kullanarak ücretsiz token kasalarını açabilirsiniz. Evet, token kullanmayı da göstereyim. Evet, token bölümüne geliyoruz. Verdiğimiz kodu buraya yazdıktan sonra uygula dediğinizde bir token kazanıyor. Bu tokenlarla token kasalarını açabilirsiniz. Evet, bu arada sitenin kendi çekilişleri de mevcut. Çekilişler yeterince katılımcıya sahip olduğunda çekiliş başlıyor. Bu arada bizim kodumuza yüklediğiniz minimum 2,5 dolara 243 dolarlık çekilişe katılabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki çekilişlere de katılma hakkı sağlıyorsunuz. 2,5 dolar minimum olan çekilişlere. Hepsine aynı anda katılabiliyorsunuz. Yani yanlış anlaşılmamasınız. Bizim çekilişimize katılınca diğer çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Yatırdığınız parayla da kasa açabiliyorsunuz. Evet, diğer bir güncellememize geçecek olursak AWP oyuncuları sevindiren bir güncelleme. Bu güncelleme de neydi? Ne oldu? AWP oyuncuları bu konuyu daha iyi anlayacaktır. Ateş ettiğimizde scope'tan hemen bir çıkmıyor ve bir gecikme oluyor. Bu gecikmeden dolayı bazen flick atamıyorlar ve gereksiz yere de ölebiliyorlar. Yani ikinci oyuncuyu anında öldürecekken öldüremiyorlar. Yani benim bir arkadaşım var. Bu konuda yıldı güncellemeden önce. Yani sürekli hep diyordu ya, CSGO olsa öldürmüşüm diyor. Flick atardım diyor. Scope'tan çıkmıyor diyor. Bir gecikme var. Kısaca özetlemek gerekirse AWP oyuncuların işine yaradı bu güncelleme.
Evet, bir de terminal kasa olayı var. Ben askerdeyken geldi bu olay. Birazcık bu konuya geç kalmış olabiliriz ama terminal olayı da apayrı zaten. Sanki NASA kontrol odasında kasa açıyoruz. Amaç ne peki? Kasaların gelecekte nasıl bir sistem olacağını sinyalini veriyor gibi. Hal böyle olunca da CS topluluğu bir sürü rivayetler atmaya başladı ortaya ki bence aralarında gerçekleşecek olanlar da var. Peki topluluk ne diyor bu konuyla alakalı? Drop kalkacak, terminal gelecek. Yani TP ile seviye atladıktan sonra haftalık drop yerine sana terminal kasa vererek onu açtırtacak. Bir ihtimal. Sezonluk terminal görevleri gelir diyenler de var. Yani ne demek? Operasyonlar gibi. Tabii bunun içeriği nasıl olur tam olarak bilmiyorum ama alengirli bir düşük ihtimal bu. Yani sezonluk terminal görevleri gelir diyor. Veya yarın bir gün terminal için Battle Pass çıkarırlar. Yani bunlar toplulukta konuşulan şeyler. Peki Valve ne diyor bu konuyla alakalı? Hiçbir şey. Her zamanki gibi kendi işine bakıyor. Bunlar tamamen topluluk tahminleri ama Valve'ın sistemleri genişletme tarzına uyuyor. Yani ve şahsen ben bu terminal kasa sisteminin genişletileceğini kesin eminim. Sonuçta oyuncunun cüzdanını boşaltmanın yeni yollarından birini buldular. Ya aslında bakarsak hani oyuncu gözünden şimdi hangisi daha zevkli diye. Ya ben normal kasa açmayı tercih ederim. Ben bunda şu an açıyorum. 5 tane bana hak veriyor. Tamam, bu 5 hak vermesi çok güzel bir şey. Ve bedavadan denettiriyor. Ama yani bir normal bir kasa açmanın kesinlikle yerini dolduramaz. Geçişleri, sesleri daha bir insanı heyecanlandırıyor. Ben bu kasayı açarken bir heyecan hissetmiyorum. Bir duyguya giremiyorum. Kesinlikle normal kasa açmanın hissiyatı apayrı bir duygu. Peki mesela buna bağlı olarak kasa fiyatları ne olur dedi bir soru işareti geliyor aslında benim kafama. Yani bu konuda da iki tane güçlü ihtimal var. Terminal kalıcı olursa kasa açma daha kolaylaşır. Fiyatlar da düşebilir. Çünkü daha çok kişi kasa açarsa piyasaya daha çok skin girer, arz artar, fiyatlar da düşer. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal terminal drop sisteminin yerini alması. Yani kasa bulmak zorlaşacak, fiyatlar da artacak. Eğer haftalık bedava düşen kasalar azalır, terminal üzerinden de kasa almak zorlaşır. O zaman ne olacak? Kasa kıymetlenir, fiyatlar yükselir. Yeni gelecek bir kasa terminal kasa olarak gelirse eski kasalara kesinlikle fiyatları artacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Valve kasa ekonomisini bozmaz bu arada. Terminal sistemini özelleştirir ama kasayı tamamen kaldırmaz diye düşünüyorum. Yani kasa açma sistemi tamamen kalkmaz. Sadece şekil değiştirir. Benim fikrimde terminal sistemini büyütürler ama kasalar ekonominin bel kemiği olduğu için kaldırmazlar. Sadece drop açılış yöntemleri daha modern hale getirirler. Yani özetle güncelleme güzel ama daha görecek çok şey var. Saptik tartışmaları hala bitmiş değil. Terminal de bizi nereye götürür bilmiyorum ama cebimize zarar vereceği kesin. Gelelim öteki güncellemeye. CS tarihinde bir devrim bence. Çünkü neden? 5 tane kırmızıyı birleştirip bıçak ve eldiven elde edebiliyoruz. Bu CS'deki bütün ekonomiyi komple değiştirdi. Bununla ilgili zaten ayrı bir uzun bir video çekeriz. Ama hangi kırmızı itemleri birleştirdiğimizi, hangi bıçakları, hangi eldivenleri alacağımızı gösteren shorts videolar hazırladık. Onlara detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yani öyle bir güncelleme ki kısmımızı bir gecede fakir bir kısmımızı da bir gecede zengin yaptı yani bu sistem. Ben onlardan yanan birisi oldum. Aslında tam değil. Arkadaşlarımı daha çok yaktım diyeyim. Niye? O saatte ben ayaktaydım. Arkadaşlarım bana dedi ki niye bizi aramadın? Kaldırmadın. Arasam küfür yiyeceğim. Aramadım, yine küfür yedim. Ben biraz ucundan kurtardım. Fazla bir zararım yok ama genel olarak yine de zarardayım. Çünkü ben de herkes gibi panik satışı yaptım. Umarım siz kârda olanlardansınızdır. Evet, bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.